Piramitlerden ortalama 7.000 yıl, Stonehenge'den 6.000 yıl daha eski bir yapı ülkemizde tespit edildi. İnsanlık henüz tekerleği icat etmemişken, metali işlemeyi öğrenmemişken, hatta tarımı bile keşfetmemişken, bazıları kalkıp 10 tonluk taşları yontuyor, kilometrelerce öteden buraya taşıyor ve devasa dairesel odalar inşa ediyor. Bunu yapanlar kim? Ve daha da tuhafı, neden? Bugün konuşacağımız yer, Şanlıurfa'nın kuzeydoğusunda, düz ve kurak bir ovanın ortasında yükselen alçak bir tepe. Adı Göbekli Tepe. Kulağa mütevazı geliyor değil mi? Ama bu tepe, 1994'ten beri arkeoloji dünyasının gündemini değiştirmeye devam ediyor. Hikaye aslında biraz talihsiz başlıyor. 1963'te Amerikalı ve Türk arkeologlardan oluşan bir ekip, bölgede yüzey taraması yaparken bazı kırık taş parçaları buluyor. Ama o dönemki bilgiye göre, bu kadar eski bir çağda yaşayan göçebe insan toplulukları böylesi büyük yapılar inşa edemezdi. Dolayısıyla ekip, gördükleri taşları sıradan mezar taşları sanıp geçiyor. Tepenin gerçek kimliği 30 yıl daha toprağın altında saklı kalıyor. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt yeni bir kazı alanı ararken eski raporları inceliyor ve bir şeylerin gözden kaçmış olabileceğini fark ediyor. Bölgeye gittiğinde gördüğü manzara onu şaşırtıyor. Tepe doğal değil, insan eliyle biriktirilmiş gibi duruyor. Kısa süre sonra kazılar başlıyor ve ortaya çıkanlar insanlık tarihinin yazılış biçimini kökten sarsıyor. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü o güne kadar arkeologların kafasında oldukça net bir sıralama vardı. Önce insanlar tarımı keşfeder, yerleşik hayata geçer, köyler kurar, nüfus artar, iş bölümü oluşur ve ancak bu toplumsal karmaşıklık sayesinde büyük anıtlar, tapınaklar inşa edilebilir hale gelir. Yani önce ekonomi, sonra inanç ve sanat. Göbekli Tepe bu sırayı tersine çeviriyor. Çünkü burada yaşayanlar henüz tarım yapmıyor, hayvan evcilleştirmemiş, sabit bir köyde oturmuyorlardı. Onlar hala avcı toplayıcıydı. Geyik avlıyor, yabani buğday ve badem topluyorlardı. Ve buna rağmen elleriyle inşa ettikleri yapılar bugün bile insanı hayrete düşürüyor. Tarihleme çalışmaları, Göbekli Tepe'nin en eski katmanlarının M.Ö. 9000 yılları arasına, yani günümüzden yaklaşık 11.600 yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Bunu bir sayı olarak söylemek kolay ama gerçek boyutunu kavramak zor. Yazının icadına daha 7.000 yıl var. Piramitlerin ilki inşa edilene daha 6.000 yıldan fazla bir süre var. Buzul çağı henüz yeni bitmiş, dünyanın iklimi ısınmaya başlamış. İşte tam bu dönemde bugün Şanlıurfa dediğimiz topraklarda bir grup insan bir araya gelip taş yontuyor. Peki tepenin altında tam olarak ne var? Kazılarda ortaya çıkan şey her biri onlarca metre çapında dairesel veya oval yapılar. Bu yapılara arkeologlar harfler vererek isim veriyor. A, B, C, D yapıları gibi. Her birinin merkezinde T harfine benzeyen iki büyük monolitik sütun yükseliyor. Bu sütunların bazıları 6 metreye yakın uzunlukta ve 9 tona varan ağırlıkta. Çevrelerinde ise daha küçük, yine T biçimli sütunlardan oluşan bir halka var. Bu sütunlar duvarlara gömülü ve yapının sınırını çiziyor. Bu sütunlar sıradan taş bloklar değil. Üzerlerinde tilki, yaban domuzu, akrep, yılan, akbaba, turna gibi hayvan kabartmaları var. Bazı sütunlarda insan kollarını, ellerini, hatta bir kemeri andıran motifler görülüyor. Sanki taş bir insan bedenini temsil ediyormuş gibi. Yani bu sadece mimari bir yapı değil, üzerine bir anlam, bir sembol dünyası kazınmış bir eser. Bütün bunları görünce akla ister istemez şu soru geliyor. Metal aletin, tekerleğin, çiftçiliğin olmadığı bir çağda insanlar bunu nasıl başardı? Cevap aslında düşündüğümüz kadar gizemli değil. Tepenin birkaç yüz metre ile 1 kilometre çevresinde o dönemde kullanılmış kireç taşı ocakları bulunmuş. Kireç taşı, taşlar arasında görece yumuşak
ve işlenmesi kolay bir malzeme. Üstelik yarı işlenmiş, terk edilmiş taş blokları da bulunmuş durumda. Yani inşaat süreci hala okunabiliyor. Taşları kesmek için kullanılan çekiç taşları, keskiler gün yüzüne çıkarılmış. Bu da bize şunu gösteriyor: burayı inşa edenler insan, hem de bayağı becerikli insanlar. Yeterli sayıda kişi, güçlü bir motivasyon ve ortak bir amaç olduğunda, metal aletler olmadan da devasa işler başarılabiliyor. Ama sayılar kadar önemli olan bir başka nokta daha var. Göbekli Tepe, tek seferlik bir inşaat değil. Yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca kullanılmış, üzerine yeni katmanlar eklenmiş, bazı bölümleri kasıtlı olarak toprakla doldurulup üstüne yenisi yapılmış bir yer. Bu da bize buranın kuşaklar boyunca aktarılan bir gelenek, bir buluşma noktası olduğunu düşündürüyor. Burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Göbekli Tepe'nin bu kadar ses getirmesinin sebebi sadece çok eski olması değil. Dünya üzerinde ondan daha eski insan yapımı izler zaten biliniyordu. Basit barınaklar, ocak yerleri, mağara resimleri gibi. Ama bunların hiçbiri bu ölçekte, bu kadar planlı, bu kadar simgesel bir mimari karmaşıklığa sahip değildi. Göbekli Tepe'yi ayrıcalıklı kılan, büyüklüğü değil, arkasındaki organizasyon fikri. Çünkü 9 ton ağırlığındaki bir taşı ocaktan çıkarıp yüzlerce metre öteye taşımak, tek bir kişinin ya da tek bir ailenin işi değil. Bu, onlarca hatta yüzlerce insanın aynı anda, aynı amaç etrafında koordine olmasını gerektiriyor. Yiyecek stoklanması, iş bölümü yapılması, belki de farklı gruplardan insanların bir araya toplanması gerekiyordu. Yani Göbekli Tepe bize sadece bir yapı değil, o dönemin insanların toplumsal örgütlenme kapasitesi hakkında da çok şey anlatıyor. Bir de şu var, bu tepeye adını veren göbek kelimesi tesadüf değil. Tepe, çevresindeki düzlükten belirgin şekilde yükseliyor. Sanki ovanın tam ortasında bir göbek gibi duruyor. Yerel halk, resmi kazılardan çok önce bu tepenin sıradan olmadığını zaten seziyordu. Bölgede tepeye atfedilen bazı kutsal anlamlar, dilek tutma gelenekleri vardı. Yani bilim bu yeri keşfetmeden önce, o toprakların hafızasında zaten özel bir yer tutuyordu. Bu da aslında güzel bir hatırlatma. Bazen en büyük keşifler hiç kaybolmamış, sadece unutulmuş olanı yeniden görmekle ilgilidir. Bir inanç mı, bir korku mu, yoksa gökyüzüyle ilgili bir merak mı? İşte tam burada işler ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü Göbekli Tepe'nin gerçek amacı konusunda arkeologlar arasında hala süren, birbirine rakip teoriler var. Şimdi bu sütunların üzerindeki sembollerin ne anlatmaya çalıştığına ve yapının kime ya da neye adandığına daha yakından bakacağız. Göbekli Tepe'nin sütunlarına kazınmış hayvan figürlerine biraz daha yakından bakalım. Çünkü bu figürler, o dönem insanların zihin dünyasına açılan belki de en somut pencere. İlk dikkat çeken şey şu: bu hayvanlar rastgele seçilmemiş. Akrepler, yılanlar, örümcekler, aslanlar gibi tehlikeli ya da zehirli yaratıklar sıkça karşımıza çıkarken, geyik, ördek gibi av hayvanları görece daha az işlenmiş. Bu ilk bakışta tuhaf görünüyor. Eğer amaç günlük hayatı, avcılığı kutlamaksa, neden bu kadar çok tehlikeli hayvan var? Bazı araştırmacılara göre bu, insanların o dönemde karşılaştıkları asıl tehditleri, yani doğanın en korkulan yüzünü sembolik olarak kontrol altına alma çabası olabilir. Bir nevi, korkulan şeyi taşa hapsedip evcilleştirme girişimi. Bir başka dikkat çekici detay, bazı kabartmaların abartılı boyutlarda olması. Örneğin bir sütunda, gerçekte hiç var olmamış kadar iri bir akrep tasviri bulunuyor. Bu da bize, bu hayvanların birebir gerçekçi bir tasvirden çok, sembolik ya da mitolojik bir anlam taşıdığını düşündürüyor. Belki bu yaratıklar bir tür koruyucu ruh, belki de bir tehlikeye karşı uyarı işareti olarak görülüyordu. Sonra bir de o meşhur T biçimli sütunlar var. Bunların sadece birer destek kolonu olmadığı,
aslında stilize edilmiş insan figürleri olabileceği düşünülüyor. Bazı sütunların üzerinde tam da bir kemer ya da peştemal gibi duran çizgiler, aşağı sarkan iki kol ve uçlarında parmakları belli olan eller görülüyor. Yani T'nin yatay üst kısmı bir kafayı, dikey gövdesi ise bir bedeni temsil ediyor olabilir. Eğer bu doğruysa, bu odalarda oturanlar aslında taştan insanlarla çevriliymiş gibi hissediyordu. Sessiz, yüzü olmayan ama varlığı hissedilen figürlerle. Bu insansı, sütunların kimi temsil ettiği ise hala tartışmalı. Bazı araştırmacılar bunların atalar olduğunu, topluluğun geçmişten gelen önemli figürlerini simgelediğini düşünüyor. Bazıları ise bunların koruyucu ruhlar ya da henüz tam anlamıyla şekillenmemiş erken tanrı figürleri olabileceğini öne sürüyor. İlginç bir detay daha var. Şimdiye kadar bulunan figürlerin neredeyse tamamı erkek özellikleri taşıyor. Kemerler, bazı durumlarda cinsiyet belirten detaylar hep erkeklere işaret ediyor. Kadın figürüne ise alanda neredeyse hiç rastlanmamış. Bulunan tek örneğinde çok daha sonraki bir döneme ait olduğu düşünülüyor. Bunlara ek olarak sütunların üzerinde el, kol, zikzak çizgiler ve şevron adı verilen geometrik desenler de yer alıyor. Bu soyut motifler belki de bir tür işaret dili, belki de tamamen dekoratif unsurlar. Bazı sahnelerde birden fazla figür bir arada adeta bir hikaye anlatır gibi düzenlenmiş. Bu da bize taşların üzerine rastgele değil, belli bir anlatı ya da ritüel mantığına göre işlendiğini gösteriyor. Peki bu yapıların içinde insanlar ne yapıyordu? Kazılarda bulunan kanıtlar, buranın günlük bir yerleşim yeri olmadığını gösteriyor. Ocak yeri yok, çöp çukuru yok, günlük kullanım eşyaları neredeyse hiç yok. Yani burada kimse sürekli yaşamıyordu. Bunun yerine dairesel odaların çevresinde bulunan küçük, birbirine bağlı hücre benzeri odacıklar dikkat çekiyor. Bu hücrelerin bir kısmının çatısı olduğu, insanların belki buraya oturup merkezdeki sütunlara, oradaki ritüellere tanıklık ettiği düşünülüyor. Bu hücre benzeri odacıkların bir kısmı birbirine küçük geçitlerle bağlanıyor ve adeta labirent gibi bir ağ oluşturuyor. Yukarıdan bakıldığında bu yapı, modern bir mimarın bile ilk bakışta anlamlandırmakta zorlanacağı kadar karmaşık görünüyor. Bazı araştırmacılar, insanların bu odacıkların çatısında oturarak aşağıdaki merkezi alanda gerçekleşen törenlere yukarıdan tanıklık ettiğini düşünüyor. Yani bugünkü bir amfiteyatro mantığına benzer bir düzen. Eğer bu doğruysa, Göbeklitepe sadece taş yontan bir topluluğun eseri değil, aynı zamanda görsel bir gösteri, bir tören mimarisi düşünen insanların eseri. Bu noktada bir başka soru daha karşımıza çıkıyor. Peki bu insanlar burada ne tür törenler yapıyordu? Bulunan kemik kalıntıları arasında insan kafatası parçalarına rastlanması, araştırmacıların dikkatini çeken konulardan biri. Bazı kafatası parçalarının üzerinde etin kemikten ayrılmasına işaret eden kesik izleri tespit edilmiş, bazılarında ise delikler açılarak asılabilir hale getirildiği düşünülüyor. Bu bulgular, bölgede bir tür ata kültü ya da ölüm sonrası belirli ritüellerin uygulandığına dair güçlü bir ipucu sunuyor. Yani ölüm, atalar ve onların hatırası bu topluluk için sıradan bir konu değil, oldukça merkezi bir meşguliyetmiş gibi görünüyor. Buradaki figürlerin bir başka özelliği de aralarındaki hiyerarşi. Bazı hayvanlar sütunun en göz önünde, en büyük ölçekte işlenmişken, bazıları köşede, küçük ve neredeyse fark edilmeyecek şekilde durmuş. Bu durum, sanatçıların rastgele değil, bilinçli bir kompozisyon anlayışıyla çalıştığını gösteriyor. Bir sahnede merkezi figür belki bir topluluk için özel bir anlam taşıyordu. Belki bir klanın simgesiydi. Belki de belirli bir olayı, bir avı ya da bir mitolojik anlatıyı hatırlatıyordu. Ne yazık ki bu sembollerin okunması için elimizde bir sözlük yok. O dönem insanların kendi aralarında paylaştığı bu görsel dil, yazılı bir kayıt bırakmadığı için bize kapalı kalıyor. Bu da işin belki de en hayal kırıklığı yaratan,
Ama aynı zamanda en büyüleyici tarafı. Gözümüzün önünde duran bu kadar zengin bir sembol dünyasını tam anlamıyla deşifre edemiyoruz. Yine de bazı ipuçları var. Örneğin sütunlardaki figürlerin çoğunun dönemin insanları için gerçek bir tehdit oluşturan yaratıklar olması, arkeologları şu fikre yöneltiyor. Belki bu kabartmalar bir tür koruma ya da uzaklaştırma büyüsü işleviyle yapılmıştı. Yani insanlar korktukları şeyi taşa işleyerek onu bir bakıma kontrol altına almaya, evcilleştirmeye çalışıyordu. Bu, dünya genelinde pek çok erken inanç sisteminde karşımıza çıkan bir dürtü. Bilinmeyeni, tehlikeliyi adlandırarak ve tasvir ederek ona hükmetme isteği. Göbekli Tepe'nin sütunları da belki bu dürtünün taşa dökülmüş haliydi. Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Göbekli Tepe'yi inşa edenler günlük hayatlarını burada sürdürmüyordu. Ama buraya belirli zamanlarda, belki mevsim geçişlerinde ya da özel günlerde geliyor, atalarını anıyor, korkularını ve inançlarını taşa işliyor, birlikte bir şeyler kutluyor ya da yas tutuyorlardı. Peki bu buluşmaların amacı neydi? Bir barınak mı, bir tapınak mı, yoksa gökyüzüyle ilgili bir hesaplama aracı mı? Şu an tam da bu büyük tartışmaya, yani Göbekli Tepe'nin ne işe yaradığı sorusuna odaklanacağız. Göbekli Tepe'yi kim yaptığını büyük ölçüde biliyoruz. İnsanlar, uzaylılar, kayıp süper medeniyetler gibi iddialar için elimizde hiçbir ciddi kanıt yok. Üstelik alanın çevresinde bulunan taş ocakları, yarım kalmış bloklar ve basit el aletleri, inşaatın tamamen dönemin insan teknolojisiyle mümkün olduğunu gösteriyor. Asıl tartışma, neden sorusunda düğümleniyor. 3 ana teori var. Birincisi, Göbekli Tepe'nin bir tür barınak ya da sosyalleşme alanı olduğu görüşü. Bu görüşe göre, o dönemde henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı toplayıcı gruplar, belirli zamanlarda bir araya gelip birbirleriyle bilgi, eş ya da kaynak alışverişinde bulunuyordu. Böylesi buluşma noktalarının varlığı, farklı toplulukların birbirini tanıması, evlilik bağları kurması, av bilgisi paylaşması için hayati önemdeydi. Göbekli Tepe'nin çevresinde, ölçek olarak daha küçük ama benzer nitelikte başka tepeler de bulunmuş durumda. Bunlardan biri, birazdan detaylıca konuşacağımız Karahan Tepe. Bu da akla, Göbekli Tepe'nin bir bölgesel ağın belki de en büyük ve en önemli durağı olabileceğini getiriyor. İkinci teori, buranın bir tapınak, yani öncelikle dini ya da ritüel amaçlı bir yapı olduğu yönünde. Bu görüşü savunanlar, alanda gündelik yaşama dair hemen hiçbir iz bulunmamasına dikkat çekiyor. Ocak yok, çöp çukuru yok, yiyecek depolama izi neredeyse yok. Üstelik hayvan tasvirlerinde saldırgan av sahnelerinden çok, sembolik ve dekoratif bir dil öne çıkıyor. Kafatası kültüne dair bulgular da bu teoriyi destekliyor. Çünkü ölüm ve atalarla kurulan bu özel bağ, dünya genelinde pek çok erken dini pratiğin temelini oluşturuyor. Kazıyı başlatan Klaus Schmidt'in bu konudaki meşhur bir sözü var. Önce tapınak geldi, sonra şehir. Yani ona göre insanları bir araya getiren ilk şey ekonomik ihtiyaç değil, paylaşılan bir inanç ve ritüel ihtiyacıydı. Yerleşik hayat ve tarım, bu ortak inancın bir sonucu olarak daha sonra ortaya çıktı. Üçüncü teori ise daha az kabul görse de ilgi çekici. Göbekli Tepe'nin bir tür gözlemevi ya da takvim işlevi gördüğü iddiası. Bazı araştırmacılar, sütunlar üzerindeki bazı sembollerin gök cisimlerini ya da mevsim döngülerini temsil ettiğini öne sürüyor. Ancak bu teorinin önünde ciddi bir engel var. Yapıların büyük bölümünün üzeri, ahşap kirişlerle desteklenen bir çatıyla kaplıydı. Yani içeriden gökyüzünü doğrudan gözlemlemek mümkün değildi. Bu da saf bir gözlemevi iddiasını zayıflatıyor. Yine de topluluğun yılın belirli dönemlerini, örneğin gün dönümü ya da ekinoks gibi zamanları bir şekilde takip ediyor ve buluşmalarını buna göre planlıyor olması pekala mümkün. Bu, sütunların gökyüzüyle birebir hizalanmış bir takvim olmasından çok, insanların zaman algısını
doğayla senkronize etme çabasının bir yansıması olabilir. Burada şunu da eklemek gerekiyor. Bu üç teori birbirini dışlamak zorunda değil. Bir yapı zaman içinde işlevini değiştirebilir. Başlangıçta bir buluşma alanı olarak kullanılan bir mekan, kuşaklar geçtikçe daha çok ritüel bir anlam kazanabilir ya da tam tersi olabilir. Arkeolojide bu tür tek cevap arayışları çoğu zaman modern zihnimizin bir yansıması. Oysa geçmiş toplumlar kategorileri bizim kadar keskin çizgilerle ayırmıyordu. Peki bu üç teoriden hangisi doğru? Muhtemelen kesin bir tek cevap yok. Çünkü bu kategoriler bizim modern zihnimizin ayrımları. O dönem insanları için sosyal buluşma, inanç ve doğayla kurulan ilişki muhtemelen iç içe geçmiş tek bir bütündü. Bugün din dediğimiz şeyle toplumsal buluşma dediğimiz şey o çağda belki de hiç ayrılmamış tek bir deneyimdi. Burada bir başka gizemli detaya değinmek gerekiyor. Göbekli Tepe'nin bazı bölümleri zamanla insan eliyle kasıtlı olarak toprakla doldurulup örtülmüş. Bu ilk bakışta gizemli bir gömme ritüeli gibi görünse de yapılan jeolojik incelemeler bu sürecin kısmen doğal olduğunu, yağmur ve erozyon nedeniyle toprağın zamanla kaydığını gösteriyor. Ama bazı bölümlerin bilinçli olarak kapatılıp üzerine yeni yapılar inşa edildiği de açık. Belki bu, bir yapının ömrünü tamamladığına inanılan bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Belki de yeni nesillerin kendi anlatısını, kendi sütunlarını inşa etme ihtiyacıydı. Bu üç teori arasında gidip gelirken, bir de dönemin insanlarının gündelik hayatının ne kadar zorlu olduğunu hatırlamakta fayda var. Buzul çağının hemen ardından gelen bu dönemde, insanlar güçlü ve tehlikeli hayvanları oldukça ilkel aletlerle avlamak zorundaydı. Yaralanmalar, ölümcül kazalar, doğum sırasında yaşanan kayıplar, kuraklıklar, salgın hastalıklar, bütün bunlar günlük hayatın sıradan bir parçasıydı. Tıbbın olmadığı, hayatın her anının bir hayatta kalma mücadelesi olduğu bir dünyada, insanların ölüm, şans ve doğaüstü güçler üzerine düşünmesi hiç şaşırtıcı değil. Belki de Göbekli Tepe'nin ardındaki asıl itici güç tam olarak bu. Bilinmeyen ve kontrol edilemeyen bir dünyada anlam arayışı, ortak bir güvenlik hissi yaratma çabası. Bugün biz bu ihtiyacı çok farklı şekillerde karşılıyoruz. Ama duygunun kendisi 11.000 yıl önce de bugünkünden çok farklı değildi. Bu noktada ilginç bir karşılaştırma yapmak mümkün. Dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden habersiz gelişen pek çok erken toplumda benzer bir örüntü görüyoruz. Önce ortak bir buluşma ve ritüel alanı, sonra yerleşik hayat, sonra da tarım ve şehirleşme. Göbekli Tepe, bu örüntünün belki de en eski ve en net kanıtı. Bu da bize, insan toplumlarının gelişiminde tek bir doğrusal yol olmadığını, farklı coğrafyalarda farklı sıralamaların yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Ekonomik zorunluluk her zaman öncü olmayabilir. Bazen paylaşılan bir inanç ya da ortak bir anlatı, toplumsal örgütlenmenin asıl tetikleyicisi olabilir. Yaklaşık milattan önce 8000'lerden itibaren, yani inşasından 2-3 bin yıl kadar sonra, Göbekli Tepe'ye yeni sütunlar dikilmesi yavaşlıyor ve nihayet tamamen durduruluyor. Tam da bu dönem, bölgede tarımın ve hayvan evcilleştirmenin yaygınlaşmaya başladığı döneme denk geliyor. Yani insanlar artık toprağa yerleşmeye, kendi besinlerini üretmeye başladıkça, bu büyük buluşma merkezlerine olan ihtiyaçları da değişime uğramış olabilir. Göbekli Tepe, bir bakıma, insanlığın avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği o eşiğin son büyük anıtı olarak kalıyor. Videonun sonlarına doğru gelmeden, Göbekli Tepe'nin yalnız olmadığını, çevresinde yükselen taş tepeler adı verilen bütün bir bölgeyi ve bunun bize insanlık tarihi hakkında ne öğrettiğini konuşalım. Göbekli Tepe'yi bu kadar özel yapan şeylerden biri de aslında yalnız olmaması. Uzun yıllar boyunca bu tepe bölgedeki tek örnek gibi anlatıldı. Ama son 20 yılda yapılan yüzey araştırmaları ve kazılar
Şanlıurfa çevresinde benzer nitelikte bambaşka yapıların da bulunduğunu ortaya koydu. Bugün bu bölgeye topluca Taştepeler adı veriliyor ve içinde Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Harbetsuvan gibi pek çok yerleşim yer alıyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlarından biri Göbekli Tepe'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Karahantepe. Burada bulunan merkezi yapı, çapı 20 metreyi aşan 17'ye yakın T biçimli sütunla çevrili dev bir daire. Bu odaya 200'e yakın insanın sığabileceği tahmin ediliyor. Yani burası da tıpkı Göbekli Tepe gibi büyük toplulukları bir araya getirmek için tasarlanmış bir mekan. Karahantepe'de ayrıca cinsiyet ve doğurganlıkla ilişkilendirilen sembollerin yoğun biçimde işlendiği ayrı bir oda da bulunmuş, bu da araştırmacılara göre gençlerin yetişkinliğe, topluluğa kabul edildiği bir tür geçiş ritüeliyle bağlantılı olabilir. Karahantepe'de bulunan ve üzerinde saç detayları işlenmiş insan başı biçimindeki bir taş buluntu, 2024 yılının en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak duyuruldu. Bu tür bulgular, o dönem insanlarının yalnızca soyut semboller değil, aynı zamanda oldukça kişisel, neredeyse portre niteliğinde eserler de üretebildiğini gösteriyor. Bütün bu yerleşimlerin coğrafi dağılımına bakıldığında ilginç bir örüntü ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe, diğer küçük merkezlerin adeta ortasında bir tür bölgesel odak noktası konumunda duruyor. Bu da bazı araştırmacıları, Göbekli Tepe'nin sadece yerel bir topluluğa değil, çok daha geniş bir bölgedeki farklı grupların ortak buluşma noktasına hizmet etmiş olabileceği fikrine götürüyor. Yani belki de küçük yerleşimler kendi yerel ritüellerini yaparken, belirli zamanlarda herkes Göbekli Tepe'de bir araya geliyordu. Bir tür erken dönem, büyük buluşma ya da hac fikri. Bu keşifler bize aynı zamanda önemli bir dersi hatırlatıyor. Taş devri insanlarını ilkel, günü kurtaran, düşünmeyen varlıklar olarak hayal etmek büyük bir hata. Onlar da bizim gibi ölümden korkuyor, atalarını anıyor, gökyüzüne bakıp anlam arıyor, sanat üretiyor ve toplumsal bağlar kuruyordu. Sadece henüz yazıyı, metali ve tarımı keşfetmemişlerdi. Ellerindeki en gelişmiş teknoloji taş ve ahşaptı. Ama bu sınırlı araçlarla bugün bile bizi hayrete düşüren eserler bırakabildiler. Peki Göbekli Tepe'nin bize kattığı en büyük ders ne? Belki de şu: uzun süre inanılanın aksine, uygarlığın motoru yalnızca ekonomik zorunluluklar değildi. İnsanları bir araya getiren, ortak bir anlam arayışı, paylaşılan bir inanç, belki de sadece birlikte olma ihtiyacıydı. Yerleşik hayat, tarım, şehirler, belki de hepsi bu ilk buluşmaların, bu ilk ortak ritüellerin doğal bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Yani sıralama belki de bildiğimizin tam tersiydi. Önce bir araya gelmeyi, birlikte bir şeye inanmayı öğrendik, köyler ve tarım ondan sonra geldi. Bu kadar geniş bir bölgesel ağın varlığı, aynı zamanda gelecekteki kazılar içinde heyecan verici bir potansiyel taşıyor. Şu ana kadar bilinen Taştepeler, yerleşimlerinin çoğunda kazılar ya çok yeni başlamış ya da henüz hiç başlamamış durumda. Yani bugün elimizde olan tablo, muhtemelen önümüzdeki 10-20 yıl içinde önemli ölçüde değişecek, belki de tamamen yeniden yazılacak. Bu da genç arkeologlar ve meraklı izleyiciler için heyecan verici bir düşünce. İnsanlık tarihinin en temel sorularından bazılarının cevabı hala Şanlıurfa topraklarının altında keşfedilmeyi bekliyor. Bugün Göbekli Tepe'nin kazılmış kısmı tüm alanın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Yer altını görüntüleyen jeoradar çalışmaları, tepenin altında henüz açığa çıkarılmamış onlarca yapı ve yüzlerce sütun daha olduğunu gösteriyor. Bu kadar kırılgan ve eşsiz bir alana zarar vermemek için kazılar bilinçli olarak yavaş ve sınırlı tutuluyor. Her yeni teknoloji, arkeologlara toprağı daha az bozarak daha çok bilgi edinme imkanı sunuyor. Yani Göbekli Tepe'nin bize anlatacağı hikaye henüz bitmedi. Belki de en çarpıcı bulgular hala toprağın altında,
gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bu bölgesel ağın bir başka önemli sonucu da şu: Göbekli Tepe artık tek başına bir mucize olarak değil, geniş bir kültürel geleneğin en gösterişli örneği olarak anlaşılıyor. Yani burada karşımıza çıkan mimari fikirler, sembol dünyası ve ritüel pratikleri, birbirinden kopuk bir grup insanın bir anlık ilhamı değil, bölge genelinde nesiller boyunca olgunlaşmış, paylaşılan bir bilgi birikiminin ürünü. Bu da o dönem toplulukları arasında düşündüğümüzden çok daha güçlü bir iletişim ve etkileşim ağının var olduğuna işaret ediyor. Belki de fikirler, teknikler ve inançlar bugün hayal ettiğimizden çok daha hareketli bir şekilde bir yerleşimden diğerine taşınıyordu. Taştepeler bölgesindeki kazılar hala devam ediyor ve her yeni sezon elimizdeki tabloyu biraz daha değiştiriyor. Örneğin Karahantepe'de bulunan ev kalıntıları, bu insanların tamamen göçebe olmadığını, en azından bazı gruplarının yıl boyu kullanabilecekleri kalıcı barınaklar inşa ettiğini gösteriyor. Bu da önce tapınak, sonra şehir fikrini destekleyen ama aynı zamanda onu biraz daha karmaşıklaştıran bir bulgu. Belki de ritüel alanları ile yerleşim alanları, düşündüğümüz kadar keskin bir şekilde birbirinden ayrılmıyordu. İnsanlar hem burada yaşıyor, hem de burada ibadet ediyor. Hem burada üretiyor, hem de burada atalarını anıyordu. Son olarak şunu söylemek isterim. Göbekli Tepe'yi ziyaret ettiğinizde ya da fotoğraflarına baktığınızda karşınızda duran şey aslında sadece taşlar değil. Orada 11.600 yıl önce yaşamış, bizimle aynı korkulara, aynı merak duygusuna sahip insanların bıraktığı bir iz duruyor. Belki de tarihin gerçek başlangıcı, yazının ya da şehirlerin ortaya çıkışı değil, bir grup insanın bir araya gelip birlikte bir şey inşa etmeye karar verdiği o an. Ve bu an, Şanlıurfa'nın Kurak Ovası'nda 11.000 yıldan fazla bir süre önce yaşandı.